Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi emtialarla devam edelim. Grafiklere geçmeden önce beğenileriniz ve yorumlarınız kanal için oldukça önemli. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi öncelikle gümüşle başlayalım analizimize. Uzun zamandır bahsettiğimiz 24-13 direnci dün itibariyle bir test edildi. Şu bakın geçmişten gelen 21 Aralık tarihinde ilk olarak direnç olarak çalışan 24.30 direncine kadar bir yükseliş görsek de buradan çok sert satışların geldiğini takip ettik dün. Dolayısıyla yukarıda 24.13 direncinin çalıştığı bir süreci takip ediyoruz. Buradan satışlar derinleşecek olursa da ilk olarak 23.58-23.49 destek bölgesi önemli olacak. Bu desteğin kırılması ile birlikte de aşağıda 22.76'lara kadar satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Ancak şu an için yatay bantta belirsiz bir süreç izlediğimizi söyleyebiliyoruz. Yukarıda 24.54 şu son gördüğümüz tepe bölgesi geçilmediği sürece haftalık grafiklerden de hatırlayacaksınız 24.70 direncimiz var. Bu direnç kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemediğimiz ve 22-21 dolar seviyelerine doğru satışların derinleşeceği bir düzeltme sürecine girilebileceğini unutmayalım. Her ne kadar 6-7 haftadır bunu konuşuyor olsak da ne yazık ki o 24.70 kırılmadığı sürece bu risk masanın üstünde olacak. Olası bu tür bir düzeltmenin de çok güzel bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bu Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili oldukça tatsız haberler gelmeye başladı. Ukrayna'nın Almanya'dan alacağı tanklar sonrasında Putin'in açıklamaları tekrar bir nükleer söylemini ortaya getirdi. Yine bir savaş tedirginliğinin yaşanacağı bir süreç olabilir. Ancak bunun bahar aylarında daha çok güçleneceğini düşünürsek halen daha önünde bir düzeltme yapabileceği bir süreç var. Bu uzun zamandır takip ettiğimiz direnç bölgeleri kırılmadığı sürece temkinli olmakta fayda görüyorum. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına bakalım. Ons altında şu kama formasyonunu takip ediyorduk. Bunun altına inmiş durumdayız. Fakat ilk destek bölgemiz olan 1919'a takılmış durumda şu an. Bunun da hemen altında 1911 desteği var. Burada bu kama formasyonunun hedefini soran arkadaşlarımız var. Kitaplarda bu konuyla ilgili yazan şu yüksekliğin %60'ı kadar kırılan destek seviyesinden sonra satışlar gelir der. Yükselen kama formasyonu için. Ancak kanalın düzenli takipçileri bilecektir. Bu formasyonlar benim için kahve falından farksızdır. Kahve fincanının içindeki o telveleri atakuşa, börtü böceğe benzetmekten çok farklı değildir bu formasyonlar. O nedenle benim için esas burada önemli olan aşağıda 1901-1893 destek bölgesi kırılıyor mu bunu takip edeceğiz. Evet bu kama formasyonu %50 ihtimalle bir düşüş gelebileceğini bize gösteriyor. Aynı zamanda yukarıda RSI'ye baktığımız zaman burada da bir yükseliş için güçsüz olduğunu artık ons altının söyleyebiliyoruz. Bütün bunlara rağmen aşağıda 1901-1893 desteği kırılmadığı sürece bir düzeltme sürecine girdiğimizden de bahsedemiyor olacağız. Bütün bu göstergelere rağmen altın ve gümüş pozitif herhangi bir haber piyasaya düşecek olursa burada kama formasyonu varmış, RSI'de uyumsuzluk varmış. Bunu hiç önemsemeden çok sert alımlarla da karşılaşabiliriz. O nedenle de her iki yönlü düşünmek zorundayız. Şimdi burada bahsettiğimiz 3 tane farklı destek bölgesi var. 1919, 1911. Bunun da altında 1893'e kadar satışlar derinleşebilir. 1893 kırılmadığı takdirde tekrar alıma geçecek olursa piyasa yukarıda 1966-1957 ilk direnç bölgemiz, bunun da üstünde 1998-1978 bölgesi var. Bu dirençleri takip ediyor olacağız. Hafta sonu bu dirençleri nasıl bulduğumu geçmişteki hareketleri gösteren anlattığım daha detaylı bir analiz yapacağım. Aynı zamanda da haftalık grafiklerden de bir detaylandırmaya çalışacağım bu süreci. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda 80 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Dün ons gümüşe gelen bu 24.30
5.30 alımı sürecinde bir altın gümüş rasyosunda geri çekilme takip ettik. Çünkü ons gümüşün o tepkisi süresince altında satışların devam ettiği bir süreci takip ettik. Hatta aynı şekilde platin ve paladyumda da satışlar devam ederken onsa çok sert bir alım gelmişti. Sonrasında da aynı şekilde sert satışlarla karşılaştı. Bu nedenden dolayı ons gümüşün bir miktar güçlenmesinden dolayı altın gümüş rasyosunda bir gevşeme gördük. Fakat 80 desteği tekrar korunarak bir tepki veriyoruz şu an. Yukarıda takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 82.53. Bunun üstünde kalıcı olması altın ve gümüşe düzeltme gelme ihtimalinin güçlendiği süreci gösterecek. Aksi takdirde aşağıda 80 altına 79.37 tam seviyemiz, 79.37 altına inecek olursa da bu sefer altın ve gümüşte bir miktar daha yükselişlerin güçlendiği süreci takip ediyor oluruz. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde yukarıda 1058 direncimizi takip ediyorduk. Bu bölgeden dirençle karşılaştık ve sert satışların geldiği bir süreci takip ettik. Aşağıda 1005 seviyemiz vardı. Bakın bir önceki destek bölgemiz bu bölgeye kadar geldi ve şu an bir tepki almaya çalışıyor. Dünkü analizde burada bir ara destek direnç bölgesinden bahsetmiştik. 1034-1024 bölgesi 1024 altında kalıcı olursa 1005'lere doğru hareket gelir dedik. Bugün için önemli olan 1034 üstüne tekrar atıyor muyuz yoksa aşağıda 1005 hatta 1000'in altına inen satışlar devam ediyor mu? Bunu takip ediyor olacağız. Burada 1000'in altına inilmesi durumunda da satışların derinleştiği bir süreci takip ederiz. 1058 geçilmediği sürece de yükselişten bahsedemeyiz. Buradan hızlıca paladyuma geçelim. Paladyumda uzun zamandır bahsettiğimiz 1660 destek bölgesi şu an için çalışıyor. Bunun da altında bakın bir önceki fitil boyu var 1647. 1647'nin altına sarkacak olursa burada satışların derinleştiği ve 1500'lere doğru düşüşlerin yaşandığı bir süreci takip edebiliriz. Bu bölgede nereden destek bulacak? Bunu şu an için söylemek zor. Hafta sonu daha detaylı bir analiz yapmaya çalışacağım bu bölgedeki destek seviyeleri için. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram gümüşte değişen bir şey yok. Yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 14.80 direnç bölgemiz, 13.98 destek bölgemiz. Bu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Burada dolar Türk lirasının 18.80 üstüne yerleştiği bir süreçten bahsetmiştik. Dün KKM ile ilgili yeni kararlar alındı. Bu faiz sınırının kaldırıldığı bir karar oldu bu. Dolayısıyla burada KKM'ye bir geçiş süreci takip ediyoruz ve dolar Türk lirasında hafif bir gevşeme var. Bu sayede bir kere daha dolar Türk lirasını tutmayı başarmış durumdalar şu an. Fakat tabii bunu seçime kadar götürebilirler mi? Bunu öngörmek şu an için zor. Ancak onsların yanında dolar Türk lirasını da yakından takip etmemiz gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz bu seçimlerden ötürü. Şimdi buradan hızlıca bir gram altına da bakalım. Gram altında da şu kama formasyonumuz vardı. Bunun altında hareketler görüyoruz. Aşağıda 1158 kırılacak olursa burada da 1143'lere kadar satışların derinleşmesi normal karşılanır ve piyasanın yatay banda girdiğini söyleriz. Ya burada biraz da falcılık yapacak olursak şu bir önceki tepenin omuz sonrasında oluşan bu son tepenin baş ve şu an yaşadığımız bu düşüşün aşağıda 1143'lere kadar ulaşıp buradan tekrar bir tepki almasıyla bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. RSI da bunu şu an için desteklemekte. Tabii bütün bu olasılıklar onslara gelebilecek bir düzeltmeyle ancak gerçekleşebilir. Kısacası kritik bir süreçten geçiyoruz. Çift yönlü hem onsları hem dolar Türk lirasını bu seçimden dolayı yakından takip etmemiz gereken bir süreçteyiz. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.